Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir yöntemle kat kat muhteşem bir içli ete tarifi vereceğim. Detaylı malzeme listemize her zaman olduğu gibi açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tarife başlamadan önce beni nerelerden seyrettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Öncelikle 5 su bardağı un alıp üzerine 1/3 yemek kaşığı kadar, yani ortalama bir silme tatlı kaşığı kadar tuz ekleyerek güzelce karıştırıp unumuzun orta kısmına bir çukur açalım ve bir silme yemek kaşığı olacak şekilde instant maya ve 1 su bardağı ılık süt ilavesi yaparak önce maya ile sütü şöyle biraz karıştırıp mayamızın aktifleşmesini bekleyelim. Ardından ise azar azar ılık su ekleyerek hamurumuzu karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştıralım. Hamur biraz toparlandıktan sonra kaşığı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz ne çok sert ne de çok yumuşak olmamalı. Kulak memesi kıvamında bir hamur olmalı. Şimdi tezgaha alalım ve tamamen pürüzsüz güzel bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Hamurunuzu ne kadar yoğurursanız o kadar da kaliteli olur. Şimdi hazır olan hamurumuzu bir hamur kartı yardımıyla veya elimizle olabildiğince eşit boyutta parçalar haline getirip ardından elimizle bezeler yapalım. Bu aşamalarda un kullanmaya ihtiyaç duymadım ama eğer hamurunuz çok fazla yapışkan olursa birazcık un kullanabilirsiniz. Toplamda 7 adet kadar beze elde ettim. Şimdi hazır olan bezelerimizi unlanmış bir tepsinin içerisine alalım. Bu arada az önce söylemeyi unutmuştum. Kullandığım su bardağımın ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Bezelerimiz hazır olduktan sonra üzerlerini kapatalım ve en az yarım saat kadar oda ısısında güzelce dinlendirelim. Gördüğünüz gibi mayası gelmiş. Yani çok da mayalanması önemli değil. Sadece birazcık yumuşaması için bu şekilde dinlendiriyoruz. Şimdi öncelikle hamurumuzdan bir tanesini aldık. Altını ve üzerini güzelce unladıktan sonra merdane ile veya oklava ile güzelce açalım. Hangisi kolayınıza gelirse onu açabilirsiniz. Zaten hamur yumuşacık olduğu için kolaylıkla açılacaktır. Hamuru çok fazla inceltmeye gerek yok. Birazcık incelmiş olması yeterlidir. Bir tanesini açıp hazırladıktan sonra geriye kalan hamurlarımızı da aynı şekilde açmaya devam edelim. Hemen hızlıca geçiyorum ki izlerken sıkılmayasınız. Tek tek göstermeyeceğim. Sadece 2 tanesini bu şekilde hızlıca gösterdim. Diğer hamurlarımı da kendim ayrı şekilde açtım. Öncelikle bir tanesini aldım ve üzerine güzelce tereyağını fırça yardımıyla sürüyorum. Tereyağını önceden eritip oda ısısına gelinceye kadar dinlendirdim. Ve toplamda 200 gram kadar tereyağı kullandım. Birazcık da arttı. 150 gram yeterli olacaktır. Eğer tereyağı kullanmak istemezseniz onun yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ve ikinci hamuru birincinin üzerine kapatıyorum. Yine aynı şekilde üzerini yağlamakla işime devam ediyorum. Özellikle sıvı yağ kullanmak istemedim. Hamur böyle çok fazla yumuşak olmasın diye. İçerisinde katı yağ donduğu için daha kıyır kıyır ve güzel bir hamur olsun diye. Ve üçüncü hamuru yerleştirdim. Bu şekilde sona kadar devam edeceğim. Kenarlarını da elimizle eşitleyelim ki daha sonrasında açarken her tarafı güzel görünsün. Toplamda 7 bezeydi. 7 hamurun tamamını açarak aynı şekilde devam ettim.
Aşamaları tek tek detaylıca göstermiyorum ama izlerken farklı dillerde izleyip anlamayanlar için özellikle bu aşamaları da göstermek istedim. Sadece 7 hamur diyerek geçmek istemedim. Sonuncu hamuru üzerine yerleştirdik. Bu katı yağlamıyoruz. Yani en alt ve en üstü yağlamadık. Sadece aralarını tereyağı ile yağlayarak 7 kat hamuru üst üste yerleştirdik. Şimdi hamuru öncelikle bir ters çevirdim ki bakayım altı ve üzeri düzgün mü ve elimle biraz genişletiyorum. Şimdi mümkünse merdane yardımıyla olabildiğince inceltelim. İnceltirken de çok fazla hamurla oynamayalım. Eğer hava sıcaksa, yani şu anda kış mevsimi içerisinde hemen hızlıca dondu tereyağı, ama eğer çok sıcak ise hava, hamurunuzu bir yarım saat kadar buzdolabında dinlendirirseniz sonuç çok daha güzel olacaktır. Hamurumuzu dikdörtgen bir şekilde açtım. Tekrardan bu katını da güzelce yağlıyorum. Hemen ardından rulo haline getiriyorum. Hafiften sıkıştırarak tekrardan hamuru incelterek yaptım ama çok fazla sıkıştırıp çekiştirip yırtmamaya da dikkat edelim. Rulomuzun her tarafını güzelce düzelttikten sonra bir kalın parmak gibi düşünebilirsiniz. Tam ne iki parmak değil ne de bir parmak değil. Şöyle benim parmaklarımla 2 parmak oldu ama yani bir tane veya 2 tane diyebilirim. Kalınlıkta kestim. Zaten videoda kalınlığını görüyorsunuz. Çok fazla kalın kesmemeye dikkat edin ki keteler çok kalın ve büyük olmasınlar. Şimdi hemen bir tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Gayet bereketli, çok güzel bir tarif gerçekten. Ve de diğer tariflere nispeten daha da pratik. Ve bu şekilde hamurlarım hazır oldu. Gördüğünüz gibi pişmemiş halleri bile çok güzel, kat kat muhteşem görünüyor. Şimdi hemen üzerini kapatalım ve en az 20 dakika kadar bu şekilde dinlendirelim. Birazcık mayalanıp yumuşaması gerekli. Oda ısısında veya birazcık daha sıcak yerde bekletirseniz çok daha güzel sonuç alırsınız. Yeteri kadar dinlendikten sonra gördüğümüz gibi birazcık kabarmışlar. Ben iç harcı olarak 1 su bardağı ceviz, yani çekilmiş cevizin içerisine 3 yemek kaşığı kadar toz şeker ekledim. Dilediğiniz iç harcını kullanarak hazırlayabilirsiniz. Şimdi hamurlardan bir tanesini aldım. Hangi tarafı daha düzgünse onu altta bırakarak diğer tarafının içerisine ucunu alıp elimle içerisini genişletiyorum. Videoda gördüğünüz şekilde. Hamur yumuşak olduğu için çok kolay bir şekilde işleyebileceksiniz. Ve içerisini 1 yemek kaşığı kadar içlikle dolduruyorum. Bu arada bu tarifi farklı çeşitlerde hazırlayabilirsiniz. Cevizin içerisine birazcık kakule eklerseniz, eğer baharat seviyorsanız çok yakışacaktır. Ve hazır oldu hemen bir tanesi. Üzerinden hafif bastıralım. Çok fazla bastırmaya gerek yok. Şöyle bir kenara alıp geriye kalanlarını da aynı şekilde yapmaya devam edelim. Bu arada bilmeyenler için özellikle söylemek istiyorum. Ben aslında Azerbaycanlıyım. Yani uzun süredir Türkiye'de yaşıyorum, evet. Ama Azerbaycan mutfağına has bir tarif. Ben birazcık değiştirerek, yani sentezleyerek farklılaştırmış bulunuyorum. O yüzden birazcık değişik olabilir. İç harcını Türk damak zevkine göre hazırladım. Ama orijinali tarifin Azerbaycan'da bu şekilde değil, birazcık farklı hazırlanır. Onu da izlemek isterseniz eğer kanalımda tarif mevcuttur. Hamurlarımın yarısını
Fırın tepsimin içerisine aldım. Geriye kalanlarını da bu şekilde streçledim ve buzluğa atacağım. O şekilde dinlendireceğim. Bir tepsi yeterli olacağı için, hemen tüketemeyeceğimiz için geriye kalanını dondurdum. Sizler de dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Hepsini de dondurabilirsiniz. Benim gibi yarısını pişirip yarısını dondurabilirsiniz. Dondurucudan çıkardıktan sonra fırın tepsisine dizip tamamen oda sıcaklığına geldikten sonra pişirebilirsiniz. Bu şekilde tek tek donduruyorum. Gerçekten çok pratik ve güzel oluyor. Hemen onu bir kenara aldım. Bu arada tepsideki hamurumu da en az 20 dakika kadar dinlendirdim. Birazcık yumuşamasını bekledim. Ardından üzerlerine 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı kadar süt sürüyorum. Önce şöyle bir karıştırdım. Ardından fırça yardımıyla üzerlerine güzelce sürdüm. Üzerlerinin daha çıtır olmasını isterseniz eğer sadece ayranı alınmış sade yağ, yani sade tereyağı sürebilirsiniz. Bu arada fırın tepsisine aldıktan hemen sonra pişirmeyin kesinlikle, aksi takdirde çok sert ve de kötü olacaktır. Yani emeğinize yazık olur. O yüzden mutlaka tepsi mayasının gelmesini bekleyip ardından fırınlamayı unutmayın. Bu şekilde dediğim gibi dinlendirdim. Üzerlerine ise yumurta sarısı ve süt sürdüm. Ardından 170 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Ortalama pişme süresi 20-25 dakikadır. Fırından fırına süre değişebileceğinden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Çok çok güzel oldular. Hemen servis için hazırlıyorum. Hem görüntüsü hem de lezzeti gerçekten çok çok güzel oldu. Bu arada daha tatlı olmasını isterseniz hamuruna birazcık şeker de ekleyebilirsiniz. Ben de genellikle tatlı severim. Dediğim gibi dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Dışı gevrek, içerisi kat kat, gerçekten çok şahane bir tarif oldu. Mutlaka eğer daha önce denemediyseniz denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen bir tanesini kesip içerisinde gösteriyorum. Bu arada eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve yepyeni videolu tariflerimden ilk siz haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.